Eve geldiğinde her zamanki gibi annesi sofrayı kurmuş, babası da rakısını doldurup sofraya kurulmuştu. Nehir masada bardağı görünce gecenin karanlığını kalbinde hissetti. Ellerini yıkayıp masaya geçti. Babası daha yeni içmeye başlamıştı. Konuşmasından, sakin ve sevilen tavırlarından bunu anlayabiliyordu. Herkes sessizce yemeğini yedi. Nehir sofrayı topladı. Babasına "Bir şey lazım mı?" diye sordu. "Hayır, gerekirse annen yapar." Cevabını alınca huzursuzluğa kapılan bedenini sürükleyerek odasına geçti. Çaresiz bir ikilemdi bu. Tüm yorgunluğuna rağmen yanlarında otursa katlanacak gücü yoktu. İçeri geçse birazdan babasının kavga çıkaracağını biliyordu. Hoş, orada otursa da çıkaracaktı. Ama belki sakinleştirebilirim diye düşünüyordu. Hiçbir işe yaramayacağını bilse de çocukluğundan beri annesini korumayı kendine görev edinmişti. 1 saat boyunca kitabını okudu. Tam uykusu gelmeye başlamıştı ki duymaktan korktuğu o sesler yavaşça yükseliyordu salondan. "Ne biçim bir kadınsın sen? Yeter artık." "Geç oldu, bak kız da uyudu. Bağırma, sabah işe gidecek." "Ben gitmeyecek miyim sanki?" "Gideceksin, biliyorum. Hadi uyuyalım artık, dinlen sen de." "Ben istediğim zaman uyurum. Sen istiyorsan git uyu. Cevap verme bana." Nehir nefes bile almadan yastığını kulaklarına bastırmış ve gözlerini kapatmış, seslerin kesilmesini bekliyordu. Nefes alırsa sesler daha çok yükselecek diye korkuyordu. Sessizliğin içinde yok olmak, görünmez olmak istiyordu. Biraz sonra babasının sarhoşlukla etrafa çarpması dışında hiç ses kalmayınca yastığını düzeltti ve uykuya daldı. Sabah erkenden kalkıp hazırlandı ve hızlıca evden çıktı. Sevdiği kafeden kahvesini alıp devam etti yoluna. Yürürken evlerin camlarına gözü takıldı ve her evde farklı bir kadın, farklı bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor diye geçirdi aklından. Sürekli dikkatli ve tetikte olarak yaşamak, kadın olmak çok yorucu diye düşündü. Her koşulda eleştirilmek, suçlu olmak. Neden? Neden böyleydi? Ya da böyle olmak zorunda mıydı? Bu haksızlıktı. Evet, haksızlık. Erkekler de, kadınlar da sadece insandı. Ama sanki kadınlar, erkeklerin bu dünyayı yaşamaları için, hayatlarını kolaylaştırmak ve gönüllerini eğlendirmek için varmış gibi davranılıyordu. Bu haksızlığa boyun da eğsen, itiraz da etsen hiçbir şey değişmiyor. Çaresiz, sonuçsuz bir gözyaşı var elimizde sadece. Bu düşünceler kafasını o kadar meşgul etmişti ki şirkete kadar yürümüştü. İçeri girip her zamanki gibi Emel'e "Günaydın" diyerek masasına geçti. Emel de günaydın dedikten sonra her sabahki gibi kahvesini almak için odadan çıktı. Sanki kapıda bekliyormuş gibi o odadan çıkar çıkmaz Can içeri girdi. Nehir'in masasına yaklaşıp "Günaydın güzelim" dedi. Nehir başını kaldırmadan "Günaydın Can Bey" dedi. Can "Yine mi bey? Kimse yokken bey deme dedim kaç kere" dedi. Rahat bir tavırla ve iyice yaklaşıp "İşten çıkınca bana gidelim mi? Eğleniriz" dedi. Nehir içinde biriken öfkeyi kontrol etmeye çalışarak "Hayır Can Bey" dedi. Can'la hiç göz göze gelmemeye çalışıyordu. Çünkü tepkisini kontrol edememekten korkuyordu. Can "Neden? Biraz daha yakınlaşırız, eğleniriz" dedi ve Nehir'in yanağından makas almaya çalıştı. Nehir hızla başını geri çekti ve ayağa kalktı. "Bu ne biçim bir hareket Can Bey? Şakaysa eğer aramızda şakalaşacak bir samimiyet yok. Farkında değil misiniz?" dedi. Gözlerini öfkenin ateşi yakıyordu. Can iyice yaklaştı, Nehir'in kolunu sıktı. Sert bir ifadeyle kaşlarını kaldırdı ve "Bana böyle ters cevaplar verecek kadar cesur olduğuna göre işsiz kalmaya göze alıyorsun" dedi. İstediği cevabı alamamak onu sinirlendirmişti. Nehir "Can Bey, kolumu bırakın lütfen" dedi. Ellerinden kolunu kurtarmaya çalıştı. Ama bu Can'ı daha fazla hırslandırmıştı. Nehir'i kollarından sıkıca tutup kendine çekmeye çalıştı. Nehir korkmaya başlamıştı. Kalbinin atışlarını güçlü bir davul sesi gibi kulaklarında duyuyordu. Tüm gücüyle Can'ı itti. "Size bakamıyorum bile. Söyleyecek çok sözüm var. Ama kelimeler
Boğazımda düğümleniyor. Anlayacak biri de değilsiniz zaten. Sözleri döküldü titrek dudaklarından ve çantasını alıp hızlı adımlarla dışarı çıktı. Koridorda Emel'le karşılaştı. Kafasını çevirip hızlıca yürümeye devam etti. Gözyaşları gözlerinin içinde toplanmış, aşağı düşmemek için yer çekimiyle savaşıyordu. Emel şaşkındı. Nehir'e doğru bir iki adım attı ve "Nehir, iyi misin? Ne oldu?" diye seslendi. Ama Nehir kafasını çevirmeden hızlı adımlarla uzaklaştı. Arkasından biri kovalıyor gibi hissediyordu. Koşar adımlarla yürüyordu. Kapının önüne çıkınca sakin olmaya çalıştı. Adımlarını yavaşlattı. Etrafını kontrol edip durağa doğru yürümeye başladı. Emel odaya döndüğünde Can Bey'i odadan çıkarken gördü. Yanına gelip meraklı ve tedirgin bir halde "Can Bey, Nehir çok telaşlı görünüyordu. Bir sorun mu oldu?" diye sordu. Can, "Seni ilgilendiren bir şey olmadı. Bana saygısızlık yaptı, kovdum," dedi ve sert adımlarla kendi odasına girdi. Emel şaşkındı. Bir sorun olduğunu anlamıştı. Can'ın yanlış bir şey yapmış olmasından şüphelendi ve korktu. Elleri titriyordu. Telefonunu alıp Nehir'i aradı. Ama Nehir açmadı. Üst üste birkaç kez aradı. Ama her seferinde Nehir telefonu kapatıyordu. Sakin olmaya çalıştı. Titreyen ellerini masaya koydu ve gözlerini kapattı. Ne yapması gerektiğini bilmiyorduk. Şimdi gidip Can'a bağırsam, "Ne yaptın?" diye sorsam, ya bir şey yapmadıysa, ya ben yanılıyorsam? Nehir'le konuşmadan bir şey söylememeliyim. Belki de hiç karışmamalıyım diye düşündü. Masasında duran annesinin ve kız kardeşinin resmine bakarak başını öne eğdi. Derin bir nefes aldı ve Nehir'in aramasını beklemeye başladı. Ama Nehir aramıyordu. Geçen her saat Emel'i daha çok meraklandırıyordu. O sıralarda Nehir otobüs durağına varmış. Dalgın ve umutsuz bakışlarla gözlerini asfalta dikmiş. Öylece bekliyordu. Beyni kendini bıraktığı sonsuz bir boşluk bulutunda geziniyorken bir ses de irkildi. Bu bir kadın sesiydi. Arkasına dönüp baktı. Bir erkek ve bir kadın tartışıyorlardı. Adam kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıyor. "Bin diyorum sana, bin!" diye bağırıyordu. Kadın ağlayarak, çaresizce arabaya bindi ve uzaklaştılar. Nehir arkalarından sadece baka kaldı. Telefonun sesiyle tekrar ilkildi. Arayan Emel'di. Nehir konuşacak halde değildi. Aramayı reddetti. Ama Emel ısrarla aramaya devam ediyordu. Nehir gözlerinde biriken yaşları tutmaya çalışarak her defasında reddetti aramaları. Arkadaşına olanları anlatacak gücü bulamıyordu kendinde. Otobüse binip başını cama yasladı. Korkuyu, çaresizliği, umutsuzluğu saklamaya çalışan gözlerle dışarıya bakarken arkasındaki kadınların konuşmalarını duydu. "Sorma, annesi perişan oldu zaten. Her gün içip dövüyormuş kızım. Sonunda ailesine geldi, sığındı. Ailesi arka çıktı ama neye yarar? İçip gelmiş kapıya. Sakinleştirmek istemiş kız. Çıkmış dışarı ama anlamıyor ki laftan. Ayakta zor duruyor. Çekmiş silahı, vurmuş kızı. Annesi tansiyon hastası, yoğun bakımda. Babası perişan. Allah kimseye yaşatmasın." Ben de duyunca çok üzüldüm. Kardeşime gittiğimde görmüştüm birkaç kez. Kapı komşusu. Nehir'in kulaklarında konuşmalar yankılanıyordu. Kalbi olması gerektiği yerde değil, kulakların içinde atıyor gibi, beynine yakından güçlü sesler gönderiyor, adeta kafasına vuruyor gibi hissettiriyordu. Tek istediği, kendini güvende hissedebildiği odasında olmaktı. Otobüsten inip kollarını kavuşturdu ve hızlı adımlarla evine doğru yürüdü. Kapıyı açmak her zaman bu kadar zor muydu diye geçirdi içinden. Elleri tutmuyordu sanki. Odasına koştu hemen ve kapıyı kapattı. Dolabının önüne çöktü. Odasını incelemeye başladı. Çocukluğundan beri oynadığı türlü türlü oyunlarına, arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlere, toplum içinde yapmaya utanacağı dans figürlerine, kalp kırıklıklarına, gözyaşlarına, heyecanlarına, kötü rüyaların arkasından gelen korkulara, şahitlik yaparak kendisiyle birlikte büyüyen bu oda şu anda
Kapkaranlık bir kuyu gibi görünüyordu gözüne. Artık burada bile güvende hissetmiyordu kendini. Gözleri yanıyordu. Nefesi kesiliyor, kulakları karıncalanıyordu. Ellerini yüzüne kapattı. Korkuyordu. Neden ya da kimden korktuğunu tam olarak bilmiyordu. Ama korkuyordu. Çok korkuyordu. Elleri titriyordu. Bir şeyler engelliyordu nefes almasını. Çığlık atmak geliyordu içinden. Dışarı taşan hıçkırıkların arasından. Neden? Neden? Ben sadece yaşamak istiyorum. Hak ettiğim gibi yaşamak istiyorum. Çalışmak, işimi yapmak, korkmadan, saklanmadan, suçlanmadan, taciz edilmeden. Özgür olmak. Evet, özgür olmak. Hepsinden nefret ediyorum. Bize bunu yapamazlar, dedi. Olduğu yerde doğruldu. Önce bağırarak, sonra hıçkırıklarıyla ve şiddetli öfkeyle karışarak titreyen dudaklarından sessizce döküldü sözcükler. Ne yaptıkları umurlarında bile değil. Yaşattıklarının farkında bile değiller. Anlamıyorlar. Ama anlasınlar istiyorum. Daha kötüsünü yaşasınlar istiyorum. Korksunlar istiyorum. Bizim gibi yaşamaktan, kadın olmaktan korktuğumuz gibi erkek olmaktan korksunlar istiyorum. Anlasınlar istiyorum. Anlasınlar istiyorum, dedi. Oturduğu yerde dizlerini kendine doğru çekti. Elini başına koyup yaşlı ve donuk gözlerini zemine kilitledi. Annesi sesleri duymuş olacak ki önce kapıyı açmaya çalıştı. Kilitli olduğunu fark edince oradan seslendi kızına. Nehir, niye erken geldin kızım? Kapı niye kilitli? İyi misin? Dedi. Nehir, iyiyim anne, dedi. Sesini ve kendini toparlamaya çalıştı. Annesine içindeki panik atakla karışan öfkeyi hissettirmemeye çalışıyordu. Nehir, işim erken bitti. Çıktım, giyinip geliyorum, dedi. Çok yorgun hissediyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı. Dolabını açtı. Dolabın içinde cam bir kutu vardı. Kutunun içinde beyaz bir topaç bulunuyordu. Şaşırmıştı. Bu ne böyle? Kim koydu bunu buraya? Diye geçirdi içinden. Kutuyu alıp masasına geçti. Gözyaşlarını sildi. Burnunu çekti ve kutuyu açtı. Kutunun içinde bir not vardı. İstediğin hayata başlamak için çevir. Nehir gülümsedi. Bu kadar kolaydı zaten, değil mi? Diye düşündü ve topacı çevirdi.